Bugün size yaylar konusunu anlatacağım. Yaylar. Belirli bir kuvvetle basılarak veya çekilerek üzerine yüklenen yükün etkisi yönünde esneyerek bu etkiyi karşılayan ve üzerindeki yük kalktığında tekrar ilk durumunu alan makine elemanlarına yay denir. Yayların endüstride geniş bir kullanım alanı vardır. Genellikle makine parçalarını aynı konumda tutmak, darbeleri, sarsıntıları ve titreşimleri azaltmak ve parçalara hareket sağlamak amacıyla kullanılır. Yaylar, standart makine parçaları olduğundan, çizelgelerde gerekli ölçüleri verilmiştir. İhtiyaç anında bu çizelgelerden yararlanılır. Basınç yayları TS1440, TS1401 ve TS10243'te, çekme yayları TS1442. Yayların teknik resimde gösterilişleri. Yay tipi. Basınca çalışan silindirik helisel yay. Görünüş. Kesit. Sadeleştirilmiş. Animasyonu görelim. Basınca çalışan konik helisel yay. Animasyonu görelim. Yayların teknik resimde gösterilişleri. Silindirik helisel yay, uzamaya çalışan yay. Animasyonu görelim. Silindirik helisel yay, burulmaya çalışan yay. Animasyonu görelim. Yayların teknik resimde gösterilişleri. Disk yay, tekli. Çoklu disk yay. İstifli levha yaprak yay gözsüz. İstifli levha yaprak yay gözlü. Basınç yayı TS1440, bir tablodan ölçülerine bakılarak yay ölçüleri belirlenir. D, tel çapı. DM, ortalama yay çapı. PN, en büyük yay yükü.
DD, Malafa çapı. DH, kovan çapı. İF, yayların sarım sayısı. LO, yay serbest uzunluğu. FN, en büyük yaylanma. C, yay sabitesi. LN, yay sıkışma uzunluğu. LBL, yay blok uzunluğu. Animasyonu görelim. Basınç yayı TS 1441 örneği. D, tel çapı standarttan 2,5 mm. DM, ortalama yay çapı standarttan 20 mm. L0, yay serbest uzunluğu standarttan 82 mm. PN, en büyük yay yükü 29,8 mm. DD, Malafa çapı 17 mm. DH, kovan çapı 23 mm. FN, en büyük yaylanma 50 mm. Animasyonu görelim. Basınç yayı TS 1442. Tablodan ölçülerine bakılarak yay ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. Basınç yayı TS 1442 örneği. D, tel çapı standarttan 0,4 mm. DM, ortalama yay çapı standarttan 5 mm. PN, en büyük yay yükü 0,41 mm.
DD, malafa çapı 4,1 mm. DH, kovan çapı 6 mm. L0, yay serbest uzunluğu standarttan 36 mm. FN, en büyük yaylanma 27 mm. Animasyonu görelim. Disk yayı TS1443, tablodan ölçülerine bakılarak yay ölçüleri belirlenir. Dış çap. İç çap. Et kalınlığı. Yaylanma yüksekliği. L0, yay yüksekliği. Yay yükü. DH. Kovan çapı. Animasyonu görelim. Disk yayı TS1443, bir örneği. Dış çap standarttan 40 mm. İç çap 20,4 mm. Et kalınlığı 2,25 mm. Yaylanma yüksekliği 0,9 mm. Yay yüksekliği 3,15 mm. Yay yükü 6,6 mm. Animasyonu görelim. Basınç yayları. Basınç yayları üzerine yüklenen yükün etkisiyle esneyen ve bu yükü karşılayan, üzerindeki yük kalktığında ilk konumuna gelen yay çeşididir. Basınç yayları genellikle silindirik biçimli yapılır. Uzun ve desteksiz yerlerde silindirik basınç yayları bükülerek görevlerini yerine getiremeyebilir. Diğer standart makine elemanlarında olduğu gibi yay resimleri çizilmez. Yazı alanlarında standart olarak gösterilir. Ancak montaj resimlerinde çizilmesi istendiğinde TS1798'de gibi görünüş, kesit veya sadeleştirilmiş olarak çizilir. Basınç yayına uygulanan kuvvet ve yaylanması. Ön gerilim kuvveti.
Şekilde görüldüğü gibi uygulanan kuvvet ve yaylanma mesafesi bir diyagramla açıklanır. Kuvvet kaldırıldığı zaman yay ilk boyuna gelir. Basınç yaylarının standart gösterimi. Adı. Standart. Ortalama çapı. Tel çapı. Serbest uzunluğu. Malzemesi. Basınç yaylarının hesaplanması. DM, ortalama çap ölçüsü hesaplanır. DI, iç çap ölçüsü. DA, dış çap ölçüsü. LO, yay serbest uzunluğu. D, tel çapı hesaplanır. E1, eksenden sapma değeri. E2, tabandan sapma değeri. İF, yaylanan sarım sayısı hesaplanır. İG, toplam sarım sayısı. L, yay teli uzunluğu. LBL, yay blok uzunluğu. LN, yay sıkışma uzunluğu. FN, en büyük yaylanma. FN, en büyük yay yükü hesaplanır. SA, minimum sarımlar aralığı. Du, malafa çapı. X, dm bölü d oranına göre 0,1-0,5 arasında değişir. Sadece sol sarımlar yazılır. 2. Dayanım formülleriyle malzeme cinsine göre hesaplanır. Basınç yaylarının normal ve kesit görünüşlerinin çizilmesi. Normal görünüş. Kesit görünüş. D, tel çapı. DM, ortalama çap. İF, yaylanan sarım sayısı. Basınç yayı örneği. Tel çapı D, 3 mm olan ortalama çapı DM, 30 mm, yaylanan sarım sayısı İF, 6,5 en büyük yay yükü FN, 26 dekanewton, en büyük yaylanma FN, 50 mm, yay serbest uzunluğu LO, 94 mm, malzemesi 55 SI7 basınç yayının imalat resmini çiziniz. Yay serbest uzunluğu, LO eşittir.
TO çarpı İF artı D, TO eşittir. LO eksi D bölü İF. TO eşittir. 94 eksi 3 bölü 6,5 eşittir. 14 milimetre. Toplam sarım sayısı, IG eşittir. İF artı 2 eşittir. 6,5 artı 2 eşittir. 8,5. Yay sıkışma uzunluğu, LN eşittir. LO eksi FN eşittir. 94 eksi 50 eşittir. 44 milimetre. Yay blok uzunluğu, LBL eşittir. IG çarpı D eşittir. 8,5 çarpı 3 eşittir. 25,5 milimetre. Yay teli uzunluğu, L eşittir. DM çarpı pi çarpı IG eşittir. 30 çarpı 3,14 çarpı 8,5 eşittir. 800 milimetre. Malafa çapı, DW eşittir. 0,9 çarpı DI eşittir. 21,6 milimetre. Animasyonu görelim. Çekme yayları. Çekme yayları üzerine yüklenen yükün etkisiyle esneyen ve bu yükü karşılayan, üzerindeki yük kalktığında ilk konuma gelen, başları genellikle çengel veya halka şeklinde kıvrılmış bulunan ve çekmeye çalışan yay çeşididir. Çekme yayları daire kesitli telden silindirik helisel biçimde soğuk olarak sarılır. Çekme yayına uygulanan kuvvetler. Uygulanan kuvvet ve yaylanma mesafesi bir diyagramla açıklanır. Çekme yaylarının standart gösterimi. Adı. Standart. Ortalama çapı. Tel çapı. Serbest uzunluğu. Malzemesi. Çekme yaylarının hesaplanması. DM, ortalama çap ölçüsü hesaplanır. Dayanım formülleriyle malzeme cinsine göre hesaplanır. DI, iç çap ölçüsü. DA, dış çap ölçüsü. LH, kanca iç çapı. LBL, yay blok uzunluğu. LO, yay serbest uzunluğu. D, tel çapı hesaplanır. KH, kanca cinsi katsayısı. İF, yaylanan sarım sayısı hesaplanır. İG, toplam sarım sayısı. L, yay teli uzunluğu. FN, en büyük yay yükü hesaplanır. FN, en büyük yaylanma.
LN, yay deneme boyu. Du, malafa çapı. M, kanca ağız aralığı, gerektiği kadar. Silindirik helisel çekme yayının tam kesit çizim aşamaları. Birinci aşama, ortalama çap ölçüsü, yay blok uzunluğu, yay serbest uzunluğu, kanca iç çapı, tel çapı ölçülene göre eksen ve diğer çizgiler çizilir. İkinci aşama, tel çapı, R ve R1 ölçülerine göre kanca şekli oluşturulur. Üçüncü aşama, D çapına göre her iki uçtan 3 sarım çizilir. Kanca ağız aralığı M mesafesi işaretlenir. Fazlalıklar silinerek resim ortaya çıkar. Dördüncü aşama, tarama çizgileri çizilir. Resim koyulaştırılır ve yay resmi tamamlanır. Çekme yayı örneği. Tel çapı D, 5 mm olan ortalama çapı DM, 30 mm, yaylanan sarım sayısı İF, 21 en büyük yay yükü FN, 106 dekanewton, en büyük yaylanma FN, 30 mm, malzemesi 55 SI7 çekme yayının imalat resmini çiziniz. İç çap ölçüsü, DI eşittir. DM eksi D eşittir. 30 eksi 5 eşittir. 25 mm. Kanca iç çapı, LH eşittir. 0,8 çarpı DI eşittir. 0,8 çarpı 25 eşittir. 20 mm. Yay blok uzunluğu, LBL eşittir. IG artı 1 çarpı D eşittir. 21 artı 1 çarpı 5 eşittir. 110 mm. Yay serbest uzunluğu, LO eşittir. LBL artı 2 çarpı LH eşittir. 110 artı 2 çarpı 20 eşittir. 150 mm. Yay deneme boyu, LN eşittir. LO artı FN eşittir. 150 artı 30 eşittir. 180 mm. R eşittir. DI bölü 2 eşittir. 25 bölü 2 eşittir. 12,5 mm. R1 eşittir. 2 çarpı D eşittir. 2 çarpı 5 eşittir. 10 mm. Toplam sarım sayısı, IG eşittir. İF. Yay teli uzunluğu, L eşittir. DM çarpı pi çarpı IG artı 3 eşittir. 30 çarpı 3,14 çarpı 21 artı 3 eşittir. 2260 mm. Du eşittir. 0,9 çarpı DI eşittir. 0,9 çarpı 25 eşittir. 22,5 mm. Animasyonu görelim.